Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın ırklar bölümünde size bütün dünyaca tanınan, oldukça da popüler olan İngiliz Bulldogları tanıtmaya çalışacağım. İngiliz Bulldogları gördüğü zaman fiziksel özelliğinden dolayı tanımayan yoktur. Birçok filme, çizgi filme konu olmuş bir köpektir İngiliz Bulldoglar. Dolayısıyla tüm dünyada bu fiziksel özellikleri gördüğünde Bulldog olduğunu herkes kolaylıkla anlayabilir. Dediğim gibi çok popüler bir ırk, tüm dünyaca bilinen bir ırk İngiliz Bulldoglar. İngiliz Bulldogların kökeni isminden de anlaşılacağı gibi İngiltere. Oldukça eski ırklardan bir tanesidir. Kökenine baktığınız zaman 1500'lü yıllara kadar dayanır İngiliz Bulldogların. Tabii İngiliz Bulldogların ilk varyeteleri, ilk görüntüleri bu şekilde değildi. Bunlar bu şekli alması, bu ırkın bu şekli alması tamamen kozmetik kaygılar ve insan eliyle yapılan seleksiyonlar sonucunda, eşleştirmeler, çiftleştirmeler sonucunda ırk bu hale aldı. Şu anda bu köpek non-sportif ırklar kategorisindedir. Yani hiçbir göreve dahil olmayan köpekler kategorisindedir. Ama eskiden İngiliz Bulldoglar ciddi anlamda iş köpekleriydi. İlk yaratılış amaçları da, yani ilk olarak üretilme amaçları da bu ırkın tamamen iş yapma özelliklerine bağlıydı. Bu hayvanlar çok eskiden özellikle sığır sürülerinin güdülmesi ve korunması konusunda ciddi anlamda iş gören köpeklerdi. Ama dediğim gibi günümüzde tamamen aile köpeği olarak lanse edilir. Herhangi bir iş sınıflandırmasına dahil edilen bir ırk değil İngiliz Bulldoglar. Ve söylediğim gibi geçmişte İngiliz Bulldog bu fenotipte değildi. Daha uzun bacaklı, daha ince yapılı, daha uzun suratlı bir köpekti. Ama tabii ki bu köpeğin basık suratlı görüntüsü insanlar tarafından beğenildiği için daha basık suratlıyı çıkartmak hedefli olarak birçok seleksiyon yapılıp günümüzdeki haline geldi. Aslında baktığınız zaman ciddi anlamda fiziksel hatalarla dolu olan bir köpek. Maalesef bazen kozmetik kaygılar bir ırkın sonu olabiliyor. Bence İngiliz Bulldog'un da günümüzdeki formu oldukça köpek için zor bir form. Görüyorsunuz, çok kısa bacaklar, çok geniş bir göğüs kafesi, çok basık burun ve buna bağlı olarak da biraz rahatsız ve konforlu olmayan bir vücut formu şekillenmiş durumda köpekte. Ama dediğim gibi geçmişte bu hayvanlar bu pozisyonda değillerdi. İngiliz Bulldogların özellikleri, büyüklükleri 30 santimle, omuz yükseklikleri 30 santimle 38 santim arasında değişir. Dişiler her ırkta olduğu gibi erkeklere nazaran biraz daha küçük olurlar, biraz daha küçük kafalı olurlar ve fiziksel olarak biraz daha küçük olurlar. Erkekler daha büyükler ve kilo olarak da 30 ila 40 kilogram arasında ağırlığa ulaşabilen köpekler. Kuyrukları çok tipiktir İngiliz Bulldogların. Tirbişon kuyruk dediğimiz bir kuyruk yapısına sahiplerdir. Bazen de rose tail denilen gül yapısında kuyruk yapısı da İngiliz Bulldoglarda gözlemleyebildiğimiz kuyruk yapılarından bir tanesi. Bu ırkın çok tipik özelliği alt çenenin çok ciddi anlamda ön planda olması ve üst çenenin geride olması. Zaten suratlarındaki ifadenin sebebi de budur. Alt çenenin ön tarafta olması. Undershot dediğimiz kapanış modeline sahiptir. Irk standartında bu doğru olarak kabul edilir. Aslında birçok köpek ırkında böyle bir yapılanma olursa ırk standart yarışmalarında diskalifiye unsurudur. Ama İngiliz Bulldoglarda tam tersi, standart bu şekildedir. İngiliz Bulldoglar oldukça güçlü fiziğe sahip köpekler. Tıknazlar ama güçlü bir fiziğe sahipler. Kısa tüylüler. Soğuk hava şartlarına çok fazla dayanıklı bir köpek değil ama çok da sensitif değil, çok da duyarlı değil. Sıcak hava şartlarına da çok duyarlı bir köpek, yani pek dayanamayan bir köpek sıcak hava şartlarına. Bunun sebebi de solunum yollarının dar olması, çok basık suratlı olması ve rahat solunum yapamamaları ve buna bağlı olarak da ventilasyon yapıp kendilerini rahatlatamamaları. Bu yüzden sıcak havaya da çok dirençli olan köpekler değil İngiliz Bulldoglar. Renk varyeteleri burada gördüğünüz gibi kahverengi beyaz olabiliyorlar. Çizgili, kaplan derisi manzaralı olabiliyorlar. Brindle diye geçen. Parçalı olabiliyorlar, parçalı renkli olabiliyorlar ve bembeyaz olanlarını da görebiliyoruz. Ama tabii ki bembeyaz olanlar birçok kişi tarafından albino diye adlandırılıyor ama albinizm bir hastalıktır. Bahsettiğim şey albinizm değil, köpeğin renginin beyaz olması. Bu ırkın en büyük sıkıntıları sağlık sıkıntıları. Evet, çok güzel bu ırk. Çok görüntüsü hoş olan bir ırk ama çok fazla sağlık problemine yatkınlığı olan bir ırk. Bu ırkın birincisi solunum yolu hastalıklarına korkunç derecede yatkınlığı var.
basık burunlu, burun kanallarının dar olmasına bağlı olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarına yatkın. Bunun haricinde hidrosefalus dediğimiz beyinle alakalı, kafatasıyla alakalı doğuştan gelen bir takım genetik bozukluklara yatkınlıkları yüksek. Bunun haricinde kalça displasisine, kalça çıkıklığına yatkınlığı yüksek bu ırkın. Eklem problemlerine yatkınlığı yüksek. Maalesef obeziteye yatkınlığı yüksek. Obur bir ırk ve de kilo almaya çok müsait bir bünyesi var. Biraz da inaktif bir ırk olduğu için maalesef birçok hastalığa yatkınlığı olan bir ırk. Yine birçok İngiliz Bulldog sahibinin baş belası olan deri problemleri, alerjiler ve burun yapısının kırışık olmasına bağlı olarak kırışık bölgelerde mantar enfeksiyonlarının üremesi. Bu nedenle İngiliz Bulldog sahiplerinin bu kırışıklıkları zaman zaman mutlaka antiseptik solüsyonlarla temizlemesi gerekiyor ki herhangi bir dermatoz şekillenmesin ya da mantar oluşumu şekillenmesin. Gözleri, konjüktivaları çok düşük olduğu için burada da görüyorsunuz. Göz hastalıklarına da yatkınlığı yüksek. Özellikle konjüktivite, göz enfeksiyonlarına yatkınlığı yüksek. Sherry eye dediğimiz kiraz göz hastalığına yatkınlığı çok yüksek. Yani saymakla bitmiyor. Maalesef kalp hastalıkları tabii yine İngiliz Bulldog'larda genetik geçişli. Birçok hastalığa genetik olarak yatkınlığı olan bir ırk. O yüzden İngiliz Bulldog edinecek olanların eğer illa bu ırk konusunda iddialıysa ve bu ırkı edinmek istiyorsa özellikle soy araştırmasına dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bir takım testler var, genetik testler. Bu testlerle köpeğin ailesinde bu tip genetik hastalıkların olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle yaz aylarında bu hayvanlar çok fotosensitif hayvanlar. Işığa karşı çok duyarlılar, ultraviyoleye karşı. Mutlaka yaz aylarında açık renkli olanlarının korunması gerekiyor. Benim tavsiyem yaz aylarında İngiliz Bulldog'lara mutlaka beyaz ince bir tişört giydirilmesi. Özellikle gün içerisinde gezinti veyahut da aktivasyon yapıyorsa bu tip bir kıyafet giydirerek güneşten korumak ya da köpekler için güneş koruyucu kremler var. Onlardan kullanılabilir. Çünkü çok alerjik köpekler deri hastalıklarına da acayip yatkınlar. Özellikle protein alerjisine karşı yüksek yatkınlığı var bu ırkın. Bu yine şanslı köpeklerden bir tanesi. Yetişkin olmasına rağmen şimdiye kadar deri problemi yaşamadı. Ama bu ilerleyen dönemde yaşamayacağı anlamına gelmez. Maalesef her 3 İngiliz Bulldog'dan neredeyse 2 tanesi hayatı boyunca deri problemleriyle mücadele etmek zorunda kalabiliyor. Bu ırk aslında hantal gibi görünse de ciddi anlamda hareketli olan bir ırk. İstediği zaman çok çevik ve hareketli olan bir ırk. Ancak bu ırkın bizim için handikaplı yönlerinden bir tanesi çok kısa bir boyuna sahip olması ve kontak kurmada güçlük. Yani biz 2 ayak üstünde hareket ettiğimiz için köpek de 4 ayak üstünde yukarıyla kontak kurması, boynu ince uzun ve elegan bir boynu olmadığı için, kısa tıknaz bir boynu olduğu için yukarıya kafasını hareket ettirmesi zor. O yüzden odaklanma problemi çok yüksek olan bir ırk ve görüş açısı boynunun kısalığından dolayı hep ön ve yanlara yönelik. Birçok İngiliz Bulldog'un özellikle insanların ayaklarına takıntılı olması, ayakkabı ısırma, paça ısırmaya takıntılı davranışlar geliştirmesinin altında yatan sebeplerden bir tanesi boyunlarının oldukça kısa olması ve görüş alanlarının hep aşağı tarafla sınırlı olması. Bu ırk tabii ki geçmişten gelen bir kana sahip. Yani ne demek istiyorum? Geçmişte bir iş köpeği. Dolayısıyla kafası iş yapmaya istekli, kanı iş yapmaya istekli. Ama günümüzde bu ırk inaktif yaşatılmaya çalışıldığı için bu isteğe bağlı, bu avcılığa bağlı olarak bir takım davranış problemleri şekillendirebiliyor. Özellikle işte takıntılı ayak ısırmalar, takıntılı paça ısırmalar, bu tip şeylere yoğun ilgisi olan köpeklerdir. O yüzden mutlaka her ne kadar inaktif ırk gibi görülse de egzersiz programları oluşturulmalı. Birçok İngiliz Bulldog özellikle büyük jolly ball toplarla oynamayı çok severler. Mesela egzersizde bu tip bir şey kullanılarak köpeğin avcılık dürtüsünün bu şekilde tatmin edilmesi ve doyurulması mümkün olabilir. O yüzden günlük egzersizler yapılması lazım ama bu egzersizlerin, yine üstüne basarak söylüyorum, sıcak havalarda yoğun egzersizden kaçınmak gerekiyor İngiliz Bulldog'larda ve yoğun uzun egzersizlerden kaçınmak gerekiyor. Dediğim gibi solunum yolları çok dar, ventilasyon yapmaları çok kolay değil bu ırkın. O nedenle ağır egzersize
tabi tutulmaması gerekiyor. Beslenmesine çok dikkat edilmeli. Yüksek proteinli besinlerden kaçınmakta fayda var İngiliz Bulldog'larda. Özellikle alerjen etkilere bağlı olarak ve tabii ki kilo almaya yatkın bir ırk olduğu için beslenmesinin iyi organize edilmesi gerekiyor. Genellikle aile hayatına uyumlu bir ırk. Evde besleyecek olanlar şunları düşünmeli. Horlama İngiliz Bulldog'larda çok görülen bir şey. Bazı insanlar bu konuda çok duyarlı olabiliyor. Bir İngiliz Bulldog'da yaşıyorsanız horlamaya alışık olmanız gerekiyor. Ve sindirim sistemleri de duyarlıdır. Çok fazla gaz çıkartan köpeklerdir. Bunu da bilerek bir İngiliz Bulldog edinmelisiniz. Tüy dökümü orta seviyenin biraz üstünde olan köpekler. O yüzden tüye karşı toleranslı olmanız gerekiyor bir İngiliz Bulldog istiyorsanız. Ve de söylediğim gibi eğitilebilirlikleri, odaklanmaları az olduğu için düşük bir ırk. Özellikle emir komuta zincirinden çok fazla hoşlanmayan, işbirliğini bu konuda çok fazla sevmeyen bir ırk ama eser miktarda optimalde yine rahatlıkla eğitilebilen ırklardan bir tanesi. Dediğim gibi aile köpeği olmaya müsait ama davranışlarının ve egzersiz planlarının organize edilmesi kaydıyla ve avcılık dürtüsü hala kanında taşıyan bir hayvan olduğu için özellikle koşan şeylere karşı ilgisi çok yüksektir. Koşan, kaçan şeylere karşı. Bu duygunun bastırılması veyahut da tatmin edilmesi hedefli olarak söylediğim gibi biraz önce de top oyunlarının ön plana çıkartılmasına fayda var. Mutlaka bir İngiliz Bulldog'un hayatında bir egzersiz planı olması gerekiyor. Evet, bu ırka gönül veren, bu ırkı seven ve bu ırkı isteyen bir İngiliz Bulldog sahibi olmak isteyen arkadaşlara özellikle yine üstüne basarak söylüyorum. Mutlaka atalarını bilerek edinin. Yakın akraba eşleştirilmesi yapılmış merdiven altı üretimlerden kaçının. Bu ırkın üretilmesi de çok kolay değildir. Genellikle kafası çok büyük ve kalça çatısı dar köpekler oldukları için doğumların çoğu komplikasyonludur. Yani sezeryanla doğum yapar genellikle. Çünkü kalça çatısı dar olduğu için doğum güç olabiliyor. Güç doğuma bağlı olarak müdahale edilip sezeryanla doğum yaptırılabilen ırklardan bir tanesi. Dikkat edilmesi gerekiyor. Yakın akraba eşleştirmeleri olmamasına özellikle dikkat edilmesi ve genetik hastalıkları taşımadığına dair mutlaka belgelendirilmiş köpekleri tercih etmelisiniz. Ve bu ırkı ediniyorsanız da sağlık konusunda anlattığım gibi çok fazla hastalığa yatkınlığı var. Hep kontrol altında tutulmasına da fayda var. Bütün bu olumsuz konuşmaların ötesinde tabii ki çok sevdiğimiz bir ırk ama artık bu ırkın seleksiyonunda daha fazla basık suratlılık, daha handikaplı, aktarımı zor olan köpekleri istemediğimiz için fiziksel olarak bu köpeği daha fazla deforme etmeme yanlısıyız. O yüzden merdiven altı üretimlerden yine her ırkta olduğu gibi kaçınılması taraftarıyım.